Merhabalar arkadaşlar, kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün fırından nasıl tam kıvamlı kabak tatlısı yapılır onun videosunu hazırladım. O zaman lafı hiç uzatmadan buyurun bu güzel tarifimizin yapım aşamasına geçelim. Kabak tatlım için öncelikle burada 3 tane büyük dilim kabaklarım var. Orta kısımlarını güzelce bıçak yardımıyla temizleyeceğim. Çok fazla derin olmayacak şekilde çıkartıyorum bu iç kısmını. Sizler pazardan, marketten temizlenmiş alabilirsiniz tabii ki dilerseniz. Ben bu kabaklarım köy kabağı olduğu için iç ve dış kabuklarını da kendim temizleyeceğim. Normalde pazardan, marketten alırken tabii ki temizlenmiş almayı tercih ediyorum. Kabukları da çok sert olduğu için birazcık zorluyor. Bunu bıçak yardımıyla yaptım. Dilerseniz sizler soyacakla da yapabilirsiniz ama birazcık soyacakla fazla kolay olmuyor. Kabuklarını soyduktan sonra bu yeşil kısımlarında birazcık fazlalığını alıyorum ki kabak tatlımın daha güzel lezzetli olması için. Kabaklarımın kabuklarını soyduktan sonra kabaklarımı yıkayacağım ve artık dilimleme kısmına geçiyorum. Kabuklarını soyup güzelce yıkamış olduğum kabaklarımı çok ince olmayacak şekilde dilimleyeceğim. Sizler dilerseniz daha ufak veya daha büyük tabii ki kendi damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Kesmiş olduğum kabaklarımı size tam ölçü vermek adına tarttım. Tam 2 kilogram kadar burada kabağım var. Borcamıma dizmiş olduğum kabaklarımın üzerine toz şeker gezdireceğim. 2 kilo bal kabağımın üzerine 3,5 su bardağı toz şeker ekledim. Kullandığım bardak ölçüsü 200 milimlik klasik su bardağı. Bal kabağın kendi tadının da vermiş olduğu şeker oranı olduğu için ben 3,5 su bardağı toz şeker ekledim, yeterli geldi. Bazı kabaklarında kendi tadından tatsızlık olduğu için arkadaşlar bazı eklediğiniz şeker az gelebilir. Sizler kendi damak tadınıza göre de artırabilir, azaltabilirsiniz şeker oranını. 3,5 su bardağı toz şekerimi kabaklarımın üzerine gezdirdikten sonra üzerine bu şekilde streç filmle kapatıyorum. Bir gece bu şekilde sulanması için kenarda bekleteceğim. Üzerinin daha güzel sulanması için mutlaka streç filmle kapatmaya özen gösterin. Bu sayede kabaklarımız daha güzel sulanmış olacak. Hava almayacak bir şekilde kapatırsanız daha güzel olur. Veya sabah erken bu şekilde kapatıp akşam da pişirebilirsiniz. Ben toplamda 15 saat kadar bekletmiş oldum kabaklarımın daha güzel sulanıp ve suyuyla pişmesi için. Gördüğünüz gibi de arkadaşlar hiç su eklemedim. Kendi suyuyla da yeterince sulandı kabaklarım. Üzerinde erimeyen şekerlerini de üzerine suyundan gezdirerek o şekerlerin de üzerinden erimesini sağlıyorum bu şekilde. Geceden şekere yatırma zamanınız yoksa en az 3-4 saat şekere yatırıp bir çay bardağı su üzerine ekleyerek de tatlınızı yapabilirsiniz. Ama tabii ki her zaman bu şekilde yapmanız kabaklarınızın daha lezzetli olmasını sağlar. Ben üzerinin her yerinin şerbetini gezdirmesini sağladıktan sonra kabak tatlarının üzerine bu şekilde fırın kağıdı koyacağım arkadaşlar. Fırın kağıdımı çeşmenin altında güzelce ıslattıktan sonra borcamın üzerine bu şekilde kabaklarımın üzerine ölçecek şekilde kapatıyorum. Mutlaka ıslak fırın kağıdı koymanız gerekiyor. Fırınımı 200 derece alt üst fanlı ayarda açtım. Orta rafta kabaklarımı pişirmek üzere fırınıma koyuyorum. Yaklaşık yumuşamaya göre 40-45 dakika kadar bu şekilde pişireceğim. Tabii ki bazı kabaklar daha geç veya daha erken de pişebiliyor. Kontrollü bir şekilde pişirmeye özen gösterelim. 45 dakika alt üst fanlı ayarda kabaklarımı pişirdim. Kıvamını da kontrol ettim. Biraz yumuşadıktan sonra artık üzerlerindeki fırın kağıdımı alacağım. Bu şekilde kaşık yardımıyla da şerbetlerin her yerini güzelce işlemesini sağlıyorum. Dilerseniz bu aşamada kabaklarınızı ters düz de edebilirsiniz. Benim su oranı tam yeterli olduğu için hiç ters düz yapmayacağım kabaklarımı. Sadece üzerine bu şekilde şerbetlerini gezdireceğim ve tekrar fırına koyacağım kabaklarımın üzerinde güzelce kızarması için. Kabaklarımın üzerine şerbetini kaşık yardımıyla gezdirdikten sonra tekrardan fırınıma alıyorum. Bu sefer üzerinde yağlı kağıt olmadan kızarana kadar 15 dakikada bu şekilde pişiriyorum. Benim kabaklarım
Toplamda 1 saatte pişti. Tabii ki bazı kabaklara göre bu süre değişebilir. Daha uzun süre veya daha kısa sürede de pişebilir. Arada çatal batırarak pişip pişmediğini kontrol edebilirsiniz. Veya daha çok kızarmış da seviyorsanız arkadaşlar birazcık süreyi de uzatarak üzerinin tamamen kızarmasını da sağlayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi rengiyle kıvamıyla muhteşem kabak tatlısı oldu. Üzerine tahin gezdirerek de servis yapabilirsiniz. Ben sadece iri çekilmiş ceviz olarak üzerlerine bu şekilde ekleyeceğim ve böyle servis yapacağım. Bana göre kabak tatlısı kesinlikle fırında çok daha güzel oluyor ama sizler tabii ki tencerede de seviyorsanız o şekilde de yapabilirsiniz. Bu şekilde bu tarifle denemediyseniz mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Şimdiden deneyip yapacak olanlara afiyet olsun. Başka güzel tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.